EcoTalks Business Class'ta bugünkü konuğumuz çalışkan, başarılı, girişimci, mucit bir Türk bilim insanı ve iş insanı. Bu sıfatlar Ergün Bey'i belki biraz tanımlıyor olabilir. Aklımdaki ilk soruyla hemen Ergün Bey'e soruyorum. Ergün Bey, sizi eşsiz kılan şey nedir? Hırsım ve enerjim. Ben böyle derim kısaca. Peki bu beceriyi nasıl kazanabiliriz? Yenilikçilik herkesin içinde var. Fakat hapsedilmiş durumda. Bunu açığa çıkarmak için benim 7 safhalı geliştirmiş olduğum bir sistem var. Bir felsefe, bir düşünceler silsilesi. Onu bugün paylaştım gençlerle. Birincisi gözlem. İyi gözleyeceksiniz. Dikkatle bakacaksınız sanayinin veya tüketicinin veya toplumun ihtiyacı nedir? Gözlem yaptıktan sonra merak edeceksiniz. Bu neden böyle? Neden çözülmemiş? Ben çözebilir miyim? Çözen olmuş mu? Nerede olmuş? Onlar nasıl çözmüş? O çözümü buraya uygulayabilir miyiz? Böyle bir düşünce olabilir mi diye. Bu 1 ile 2 yaptıktan sonra bir tık yukarı çıkarmak için biraz araştırma yapmak gerekecek. Yani dün nasılmış bu olay? Bugün nasıl? Yarın nasıl olabilir? Bu da bir egzersiz. Bunu da yapacaksınız. Ve bir de soracaksınız kendi kendinize. Ben yani bu böyle bir çözüm buldum. Tahmin ediyorum iyi de ama bunu yapan var mı başkası? Bir bakayım şöyle bir demek lazım. Çünkü tekerleği yeniden icat etmeye lüzum yok. Ama baktınız ki hiç kimse bu konuya eğilmemiş, o yoldan yürümeniz gerekiyor. Bu da tabii 3. safha oluyor. 4. safhada bayağı araştırma, geliştirme yapıyorsunuz. İyi notlar tutuyorsunuz. Ve bu fikri iyice olgunlaştırıyorsunuz. Ondan sonra tabii biomimicry İngilizcesi dediğimiz doğayı taklit olayı var. Acaba üzerinde çalıştığım bu sorun doğada var mı? Şu veya bu şekilde. Peki varsa doğa bunu nasıl çözmüş? Doğanın çözümü bana bir ilham olabilir mi? Ben de aynısını biraz değiştirerek kullanabilir miyim? Çünkü bu buluşlar yapmanın en kısa yolu. Çünkü doğada çok sayıda milyonlarca çözüm var. Ama biz bilmiyoruz. Biraz düşünce çıkıyor meydana. Şimdi biyomimikriyi de yaptınız. Ondan sonra tezatlar sistemi var. Elimizde tezatlarla ilgili şöyle bir 40-50 sayılık bir sistem var. Mesela dolu boş, hafif ağır. Yani bu tezatlar böyle gidiyor. Bununla ilgili bir beyin fırtınası yapıyorsunuz. Kendi kendinize soruyorsunuz. Şu üzerinde çalıştığım şu projede dolu olursa ne olur? Saçma geç. Boş olursa ne olur? Saçma geç. Böyle yapa yapa %95'i size kapıları kapatıyor. Ama %5'inde kapı hafif aralık kalıyor. İşte oralardan yürüyorsunuz. Bunu tek başınıza yapabilirsiniz. Grup halinde de yapabilirsiniz. Yalnız bunun da bir disiplini var. Buna başladınız mı bitirene kadar durmayacaksınız. Çünkü insan odaklanınca çok daha iyi düşünüyor. Böyle işte akıllı telefonlarla bölünmemeli. Bazıları çok kötü böyle teklifler yapınca grupta gülüp alaya almamalı. Sadece gülüp geçmeli ve sonuna kadar gitmeli. Bu 40-45 dakika sürer ama size inanılmaz bir egzersiz olur. Bu neden önemli? Çünkü insan beyni öyle bir şey ki önüne bir sorun gelmediği zaman fazla çalışmıyor. Yani ama önüne bir böyle bir challenge, yani böyle bir sıkıntılı bir durum gelince bayağı yaratıcı olabiliyor. Ben de bunu sonralarda fark ettim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra tabii bir de serendipity İngilizcesi, serendipity, yani şansına bir gelişme. Siz A'ya gidiyorsunuz ama B'yi buluyorsunuz. Orada geçmemelisiniz onu. Yani burada bir şey var, buna bir bakayım dediğiniz anda yepyeni bir ürün bulabilirsiniz orada. Mesela penisilin böyle bulunduğu, daha böyle birçok örnek var doğada. Bir de teflon diye bir madde var biliyorsunuz. O da şansına bulundu. Ama eğer siz böyle aradığınız A'ya doğru giderken bir konu üzerinde çalışıyorsunuz fakat yanında bambaşka bir şey belirdi. Onu çöpe attığınız zaman treni kaçırıyorsunuz. Onu çöpe atmayın. Belki orada daha da güzel bir product var, ürün var. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğunuzda tabii bir de planlama kısmı var bunun. Dün, bugün, yarın planlaması yapmanız gerekiyor. Ondan sonra kısa, orta, uzun vadeler planları yapmanız gerekiyor. Mesela diyelim ki bir ürün. Ben bunu kısa vadede ne yaparım? İşte bunun testlerini bitiririm. Ondan sonra bunu seri üretime hazır hale getiririm. Ne kadar süre?
6 ay. Peki orta vade ne? Orta vadede bundan 10.000 tane yapmayı planlarım. Onun için gerekli altyapıyı kurarım. Süre 18 ayla 2 sene arası. Peki uzun vade ne? Bunlardan 1 milyon tane yaparım. Bütün dünyaya satarım. Onun süresi 5 yıl. Onun için daha fazla para pul bulmam lazım falan. Şimdi böyle bir plan yapmazsanız boyuna çalışırsınız ama sonuç alamazsınız. O yüzden böyle bir plan yapıp kendinizi o disipline sokmanız gerekiyor. Kısacası olay budur. Doğru soruyu sormak, ideallerin peşinden gitmek ve aslında disiplinli bir yaratıcılık içerisinde yer almak Aynen öyle. gerekiyor. Bir de yenilikler önünüze gelirse onu fark edebilmek. Çünkü fark edemezsiniz, kaybedersiniz onu. Şimdi efendim 1860 yıllarında Amerika'nın Ohio kentinde soğuk bir kış günü kar yağıyor filan. Küçük bir laboratuvarda bir insan çalışıyor. Artık gecelere kadar çalışıyor. Gece olmuş 12-1. Soba gür gür yanıyor. Ondan sonra adam yoruluyor, uyuyor. Ertesi sabah bir uyanıyor. Tabii soba sönmüş. Üzerinde simsiyah bir şey. Çok çirkin görünüşlü. Onu sökmeye çalışıyor. Bir bakıyor bayağı iyi yapışmış. Zarla zorla onu söküyor. Ondan sonra yırtmaya çalışıyor. Yırtılmıyor. Bu nedir bu? Ne kadar güzel bir şey. Sonra bakıyor notlarına. Ben buraya sülfür koymuşum diyor. İşte vulkanizasyon dediğimiz olay böyle doğuyor. Bugün arabalarda, uçaklarda kullandığımız lastikler, Goodyear lastikleri de böyle doğuyor. Şimdi bu arkadaş kalktığında, uyandığında ne bu pislik, çok kötü, simsiyah bir şey. Onu söküp atıp çöpe atsaydı treni kaçırmıştı. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz genç arkadaşlarımıza. Bir diğer sorum da radarlara karşı uçaklara görünülmezlik sağlayan geçişkenli polimer ağları teknolojisinin mucidisiniz. Bu muhteşem başarının hikayesini de bizimle paylaşır mısınız? Tabii memnuniyetle. 1988 yılında biz bir ihaleye davet edildik. Northrop Grumman firması tarafından. Şimdi oraya ihaleye katılanların hepsi milyar dolarlık çok büyük firmalar. Dow, Shell, DuPont, Raytheon hepsi birbirinden büyük. Ben orada tek kişiyim ve bu atmosfer beni biraz ürküttü. Fakat Pentagon generalleri de vardı orada. Kalktı dedi ki çelik kadar sert bir malzeme lazım ama aynı zamanda flexible olacak. Sonra bir kahve molası verildi. Dışarıda herkes birbirine diyor ki ya bu saçmalık. Ya biri ya biri, ikisi birden olmaz. Biz burada daha fazla kalmayız. Arkadaşlarına diyorlar ki sen burada kal. Ne dağıtıyorlarsa al getir, firmaya getir. Biz bakarız, bir şeyler veririz. Yaklaşımları bu. Tekrar salona girdik. Sandalyelerin yarısı boşalmıştı. Ama o sırada benim hakikaten kafamda şimşekler çakıyordu. Çünkü ben diyordum bunu yaparım. Ben bunu yaparım. Sebebine gelince seneler önce 75 yılında 75 yılında Manchester'de master yaparken ben bir ders almıştım. Rubber Elasticity diye, kauçukların elastisiyeti. Onu veren de L.R.G. Treloar. Yani bütün dünyaya bunu açıklayan adam. Ben ondan ders aldım ve çok etkilendim. Dedim ben bu dersi bir gün kullanırım ticari olarak. Ve dersten sonra adama gidip sorular soruyordum. Bu nasıl, şu nasıl diye. O da şaşırıyordu. Delikanlı diyordu. Yani ben bunları sınavda sormayacağım. Derste anlatmadım. Niye bana bunları soruyorsun? Ama anlatıyordu bize. Tabii kafamda neler geçiyor o bilemez. İşte o gün o ihalede onu hatırladım. Tamam işte o gün bugün dedim. Ve hakikaten 6 aylık böyle çok sıkı bir çalışma içine girdik. Bir prototip malzeme geliştirdik. Testleri tamamladık ve Northrop Grumman'a teslim ettik. Onlar da onu kör testlere soktular. Böyle sizin adınızı çıkarıyorlar verdiğiniz prototipten. Bir rakam veriyorlar size 17, siz 18, siz 19. Böylece testi yapan kimin malını test ettiğini bilmiyor. Böylece iltimas olamıyor. Neyse testler başladı. Bu da 2,5-3 yıl falan sürdü. Efendim işte delme testi, darbe testi, yırtma testi, bir sürü testler, daldırma testi, UV'ye dayanıklılık, ayara dayanıklılık, bir sürü testler. Her testten sonra bir iki malzeme yarış dışı kalıyordu. O 50 malzeme indi 40'a, 30'a, 15'e, 10'a, 5'e. En sonunda bir tane kaldı zarf. Onu açtılar, biz çıktık içinden. Yani şimdi tabii gençlere anlatıyorum. Ben şimdi o gün o toplantıda ayaklarım titriyordu korkudan. Çıkıp gitseydim oradan, korkaklıkla çıkıp gitseydim bugün burada olmazdım diyorum. Yani orada bir ders var. Bazen rakipleriniz çok güçlü olabilir, çok büyük olabilir ama
Sizin hırsınız, bilginiz onları aşabilir. Peki öbürleri yapamaz mıydı? Vallahi belki yapabilirdi. Ama önemsemediler, küçük gördüler. Bizde buna yakın malzemeler vardı. Onlardan bir tanesini verelim, kullanın dediler. Ama ben sıfırdan tasarladım onu. Aradaki fark bu. Küresel rekabette etnik kimlik aşılmaz bir engel mi sizce? Kimse bana sormadı senin etnik kimliğin nedir diye. Amerika'nın belki de ileri olmasının nedeni bu. Zarftan çıkan en iyi performans kiminse ondan alıyorlar. Eğer sizin malınız en iyiyse, fiyatı da makulse sizden alıyorlar. Size sormuyorlar kimsiniz, nesiniz diye. Çok enteresan bir görüş. Dolayısıyla yarattığınız, ürettiğiniz herhangi bir fikir ya da ürün aslında bunun önüne geçiyor. Doğru değil mi? Doğru. Çok doğru. Bugün mesela parasını verip almışsınızdır, telefonlarınıza yüklemişsinizdir. Araştırma yapın, bakın içinden ardından kim bilir Tayvan çıkabilir, Çek Cumhuriyeti çıkabilir, İngiltere, Almanya çıkabilir, Fransa çıkabilir. Kimse sormuyor size siz kimsiniz diye. Mal güzelse alıp kullanıyorlar. Madem İzmir'desiniz, İzmir'in en çok neyini özlüyorsunuz? En çok rahatlığını özlüyorum. Herkes güler yüzlü, keyifli filan. O rahatlığı özlüyorum. Boyoz mu, gevrek mi? Gevrek, Kahve mi, çay mı? çay, En büyük bilim insanı. Newton. En sevdiğiniz şarkı? Beraber yürüdük biz bu yollarda. En büyük girişimci. Bill Gates, Microsoft. Uzayda yaşam mümkün mü? Parklar yok, çiçek yok, koku yok. Yani ona yaşamak denir mi bilmem. Kimya mı, fizik mi? Ben kimyacıyım ama kimyanın içinde de çok fizik var. Mesela physical chemistry, fiziki kimya. Dolayısıyla yapışık kardeşler onlar. Teknolojinin gelişimi insanoğlunu kötü etkiliyor mu? Bence etkilemiyor ama kötü niyetli bir insan teknolojiyi alıp kötü bir şekilde kullanabiliyor. Teknolojinin kendisi kötü değil ama kötü kullanılabilir. Bu sorularınızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün öğrencilerimizle, akademisyenlerimizle birlikte olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde sizi görmek gerçekten büyük bir onurdu. Benim Değerli için de. katkılarınız için de Sağ tekrar olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de çok memnun oldum. İzmir Ekonomi Üniversitesi müthiş bir karşılama yaptı. Müthiş bir hazırlık yaptı. Yani ben şaştım kaldım diyebilirim. Çok da memnun kaldım. Öğrencilerden gelen sorular da muhteşemdi. Bu da gösteriyor ki yani gençler hakikaten bu konulara ilgi duyuyor. Tekrar çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Enerjiniz hiç bitmesin. Teşekkürler.